TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz tüp bebek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Verda Özkent Tuçbilek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun sizler. Bizler de iyiyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hocam şimdi şöyle, tüp bebek tedavisinde tabii ki özellikle genetik problemli çocuklara çok daha fazla hassas davranılabilecek bir konu. Bu PGT tedavisi dediğimiz preimplantasyon genetik tanı laboratuvarınızda da olduğunu biliyoruz. Evet. Burada neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz bu PGT yönteminden? Şimdi PGT'ye başvuran hastalardan önce bahsedelim. Hani bazen hastalar geliyor, hiçbir problem yok. Kendi istekleriyle hani biz sağlıklı bebek istiyoruz. 2. 3. ayda hani gebelik sırasında yapılan testlere tabi olmak istemiyoruz deyip başvuranlar da oluyor ama daha çok ailesinde bir genetik bozukluk olan ya da herhangi bir genetik hastalığı taşıyan çiftlerde, yani çiftler hasta değildir, taşıyıcıdır ama birlikte ikisi de taşıyıcı olduğu için hasta bebek dünyaya getirebilirler. Ya da ileri gebelik anne yaşı veya tekrarlayan düşükleri oluyor hastanın ya da tekrarlanan tüp bebek başarısızlıklarında biz bu yöntemlere başvuruyoruz. Burada yine hani hastaya tüp bebek yapılıyor. Embriyonun 3. gününde ya da 5. gününde alınan biyopsilerle genetik olarak sağlıklı bebekler tespit edilip kadına öyle transfer yapıyoruz. Hocam biraz önce dediniz ki kadınlardaki yaş faktörü önemli. Evet. Kadınlardaki yaş faktörü doğurganlığı etkiliyor mu? Tabii ki yaşla birlikte yumurta sayımız azalıyor. Düşüyor. Yumurta rezervimiz düşüyor. Ayrıca yaşla birlikte kromozomal anomali riski de artıyor. O yüzden hani ne kadar genç hamile kalınırsa o kadar sağlıklı bebek şansı oluyor. Peki o ileri yaşlardakiler sizlere geldiğinde sağlıklı bir bebek istiyoruz dediğinde de bir çözüm var mı? Şimdi ileri yaştaysa hasta işte PGT yöntemine başvuruyoruz. Sağlıklı embriyo tespit edersek transfer yapıyoruz ama tüp bebek başarı şansı tabii ki ileri yaşlarda daha düşüktür. Daha düşüyor. Evet, maalesef. Şimdi hocam sosyal hayatımızda yani eskiden tabii genç evlilikler olabiliyordu. Şu anda maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Artı insanlar hani akademik kariyer yapıyor, işte hayata atılma tabii artık geç yaşlara kadar uzadı. Evet. 30'lu yaşlardan sonra insanlar evlilik yapabiliyorlar. Otomatik olarak mesela erken yaşta da bir şey istemiyorsa, yani hemen evlilik sonrası hızlı bir şekilde gebe kalmak istemiyorsa, otomatik olarak işin içerisinde bir erken menopoz sıkıntıları da çıkabiliyor. Tabii ki. Şu anki sorum da bununla bağlantılı. Kimler yumurtalarını dondurabilir? İleri yaştaki hani evlilikler için soruyorum bunu özellikle. Nasıl yapılıyor bu işler? Şimdi bazen işte dediğiniz gibi kariyer düşünen genç kadınlar, ben şimdi evlenmeyeceğim, ileride çocuk sahibi olmayı düşünebilirim diyerekten yumurtalarını dondurabilir. Bir de mesela ailesinde erken menopoz riski olan kadınlar ya da düşük over rezervi olan hastalar ya da doğurganlığını, yani kadın üreme sistemini etkileyecek herhangi bir tedavi alacak olan hastalar, mesela radyoterapi, kemoterapi alabilir ya da herhangi bir cerrahi girişim geçirecekse hasta, biz bu tedaviler öncesi de yumurta dondurabiliyoruz. Yani hayat kurtarıcı bir yöntem. Peki bu yumurta dondurma işlemiyle hocam gebelikleri sağladık. İleriki de yaşlardayız. Bebekle ilgili bir sağlık durumu ile ilgili bir sıkıntı var mı? Yumurtadan kaynaklanan bir sorun olmaz. Hatta daha erken yaşta topladığımız için genetik anomali riski az olur. Ama hani ileri yaşta ne olabilir? Bir kronik hastalığı varsa hastanın o açıdan takip edilmesi gerekir. Yani bir hipertansiyon, diyabet varsa dahiliye hekimiyle koordineli bir şekilde takip yapabiliyoruz. 27-28 yaşlarında ben karar verdim yumurtamı dondurmaya. Evet. Ama ben dedim ki 38-40 arasında doğum yapmak istiyorum. Çünkü ancak kariyerimi ya da planlamamı ona göre yapacağım. O zaman ben 27 yaşındaki yumurtam alıyorsunuz. Aynen. Genç yumurtam kalıyor ama 40'a geldiğimde 27 yaştaki yumurta geliyor bana. Aynen öyle oluyor. Sadece kendi sıkıntılarımdan, gebelikteki oluşan her şeyden sıkıntı yani olabilir. ileri yaşlarda birazcık böyle hani preeklamsi dediğimiz hipertansiyon, gebeliğe bağlı hipertansiyon gelişebilir. Ama tabii ki bu iyi bir takiple
güzel sonuçlar alıyoruz. Evet, yine iyi bir hekim burada. Evet, tabii ki. Öne plana çıkıyor. Tabii ki. Peki yumurta dondurma işlemi yaptınız. Bu ne kadar süre saklanılabiliyor? Şimdi Türkiye'deki yasal uygulama 5 yıla kadar ve her yıl yenilenmesi lazım. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 yıla kadar saklayabiliyoruz. Ama her yıl hastadan onam alabiliyoruz. Almamız lazım. Yani yeniden yumurta alınıp hocam, yeniden yumurtayı koyuyorsunuz, diğer yumurtayı mı boşaltıyorsunuz? Hayır, onam. Hasta geldi, yumurtasını topladık, dondurduk. Biz 1 senelik izinle donduruyoruz. Ertesi yıl hasta bize diyecek ki, ben yine dondurmak istiyorum. Yani donmuş olarak kalmasını istiyorum. Her yıl bize ona vermesi lazım. Yani bazen hastalar geliyor, diyor ki ben 5 yıl boyunca saklanmasını istiyorum. O da olabilir. Ona göre imzaları, onamları alınır ve bu yumurtalarda imha edilecekse, yani hasta bizden imha edilmesini ister. Belki der ki ben çocuk istemiyorum, vazgeçtim. Şey yapabilir. İmhaya gidebiliriz burada. Yani boşanmış olabilir mesela, değil mi? Ya da ayrılmış olabilir. Evet. Yani. Kendi izniyle anca. Peki hocam, tekrarlanan tüp bebek başarısızlıkları var. Ki bu tüp bebeklerde de en çok fazla Kıbrıs'ta çok güzel tedavilerimiz var. Bunu yıllardır biliyoruz. Peki bu tekrarlanan tüp bebek başarısızlıklarında neler yapılabilir? Şimdi hastalar teker teker değerlendirilmeli burada. Yani hem kadından hem erkekten biz genetik olarak acaba bir sorun var mı diye bakılması gerekir. Ayrıca trombofili dediğimiz durumlar, böyle kadında pıhtılaşmayı artırıcı bazı enzim eksiklikleri olabilir ve bu başarısızlığa, hatta tekrarlayan düşüklere neden olabilir. Ya da kadının rahminin, tüplerinin değerlendirilmesi lazım. Belki organik bir şey vardır. Yani bir histeroskopiyle, kamera sistemiyle rahim içine girilip bakılması lazım. Bir kronik enfeksiyon var mı, yapışıklık var mı ya da tüplerde sıvı var mı? Bunlar teker teker incelenmeli ve bu hastalara biz genelde PGT yöntemini, yani embriyoların genetik olarak araştırılmasını mutlaka öneriyoruz. Peki transfer sonrası, yani tüp bebek uygulaması yaptınız, sonrasında hastalara neler öneriyorsunuz? Şimdi transfer sonrası aslında öncelikle stresten uzak olmalarını öneriyoruz. Transfer yapılan kadın 7-24 yatacak diye bir konu yok. Çünkü hastalar transfer yapıldıktan sonra adım atmaya bile korkuyorlar. Böyle karınlarını tutup yürüyorlar. Tabii ki hani biz ağır işlerden, egzersizden, transfer gününe kadar cinsel ilişkiden uzak durmalarını öneriyoruz. Eğer hamile geldiyse de artık gebelikte bir risk yoksa normal yaşantılarına dönmelerini öneriyoruz. Yani yatmalarına gerek yok. Yok. Yani sadece dikkatli olsunlar yeter. Evet, tutacaksa tutuyor zaten. Evet, Allah'ın hikmeti sağlıklı değil. olan tutar. Aynen. Peki Verda hocam, biraz önce stres dediniz. Strese bağlı kalmayalım, stresten uzak duralım diye. Bu ki ne kadar imkanlı, orası da fazla ama fazla kilo, stres, tüp bebeğin tutmamasıyla ilgili bir sıkıntı yaratıyor mu gerçekten? Tabii ki. Sonuçta bazen bize hastalar böyle çok stresli geliyorlar. Biz diyoruz ki gidin bir tatil yapın, birazcık kendinizi dinleyin. Böyle tatil sonrası hamile gelebilen insanlar var. Yani stres gerçekten bizi etkiler. Aslında biraz tutmadı bebek, işte bak biz bebek yapamıyoruz, tüp bebek evet, işte tedavisine bunu kafaya koyunca stresi gerçekten kötü oluyor yani. Salgılanan hormonlar bizi etkiliyor. Ya da kilolu bayanlarda kiloyla birlikte hormonal düzensizlikler, yumurtlama zorlukları oluyor. Keza hamile kalsa da problemler de çıkabilir. Gebeliğe bağlı, kiloya bağlı şeker, tansiyon. En başta sağlıklı olmak lazım. Sonra bebeğimiz de sağlıklı gelsin şeklinde. Hocam peki tüp bebek uygulaması yaptınız ve hasta yurt dışından geldi. Örnek Türkiye'den olabilir ya da başka bir ülkeden gelmiş olabilir. Bu tip hastaların sonraki takibini ya da doğumunu siz mi yaptırıyorsunuz yoksa gönderiyor musunuz? Aslında keşke öyle bir imkan olsa yaptırabilsek. Biz transferden bir gün sonra hastaları gönderebiliyoruz, yani ülkelerine, uçak yolculuğuna izin veriyoruz. Tabii hastalar bizimle bir bağ kuruyor. Oradaki bir hekime ya da kendi hekimlerine takip oluyorlar ama diyelim ki hekim ona bir şey önerdi. Hani şunu yapalım, bunu yapalım. Mutlaka bize de bilgi veriyorlar. Siz ne önerirsiniz diye. Ama doğumlarını kendi ülkelerinde yapabiliyorlar. Ama bazen hastalar oturma izni alıp
doğumlarını yaptırdığım hastalar oldu yani Kıbrıs'ta da. En son Irak'tan gelen hastamızı doğurttum ben. Evet. Evet. Peki hocam bir de yasal mevzuatlardan bahsetmek isterim. Özellikle Kıbrıs çünkü bu konuda Türkiye'den biraz daha farklı bir takım konulara sahip. Özellikle bu donasyon konusu yani konusunda anne için özellikle kadın yumurtasının transferi konusunda biraz bundan bahseder misiniz? Türkiye'de gerçekten çok başarılı, tüp bebek alanında çok başarılı merkezler var zaten. Bizim Kıbrıs'ta donasyon işlemleri yüksek başarı oranlarıyla yapılabilmekte. Yurt dışından da çok fazla talep var. Yani birçok merkez var Kıbrıs'ta ve gerçekten hem sağlık turizmi de yapıyoruz aslında. Diğer sektörler de faydalanıyor ve insanları mutlu ediyoruz çocuk sahibi Kesinlikle. olarak. Biz Kıbrıs'ta yumurta, sperm, hatta yumurtayla bazen çiftlerde hiç yumurta sperm yok. Yumurtayla sperm yani embriyo donasyonu da yapabiliyoruz. Peki taşıyıcı annelik konusu? Evet, taşıyıcı annelik de Kıbrıs'ta serbesttir, yasaldır. Tabii ki burada hani taşıyıcı annelik için evli çiftin bir nedeni olması lazım. Yani kadının hamile kalmayacağını bize ispat etmesi lazım ve ona göre biz gerekli tetkikleri hem kendilerine hem taşıyıcı anneye yaptırıp bakanlığa başvuruyoruz. Bakanlıktan onay aldıktan sonra taşıyıcı annelik işini yapabiliyoruz. Yani sadece kadın ben vücudumu bozmamak, hamile kalmamak için gelip istemek öyle bir şey yok. Olmaz. Kesinlikle olmaz. İlla ki bir Tabii, nedeni olmalı mesela, hamile kalamaması. Kadının doğuştan rahmi yoktur, yumurtalıkları vardır. Yapılabilir. Ya da kadının kronik bir rahatsızlığı vardır ve gebelik risklidir. Bize doktordan onaylı belgeler sunması lazım ki biz başvurumuzu yapabilelim. Zaten orada bir etik kurulumuz var. Onlar inceleyip ona göre onay veriyorlar ve öyle başlayabiliyoruz tedaviye. Çok teşekkürler hocam. Çok güzeldi. Hem bize Kıbrıs'tan o bilgileri hem de bizim bilgilerimizi paylaşmamız çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle tüp bebek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Verda Özkent Tunçbilek beraberdi ve bize Kıbrıs'taki, Türkiye'deki, yurt dışındaki tüm mevzuatla ilgili ve tüp bebeğin nasıl gerçekleştirildiği, yumurtaların nasıl dondurulduğu konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine tekrar çok teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.